Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün gümüşte şu destek bölgemizden bahsetmiştik. 19.47, 19.38 bölgesinden. Dün hızlıca bu bölge kırıldı ve ilk tepkisini 19.15, 19.10 seviyesinden yapsa da zayıf bir yükselişle tekrar satışlara döndü piyasa. Bu sabah itibariyle aşağıda 18.96-18.92 bölgesini de destek olarak çalıştırdı. Burada önemli olan şu kırılan desteğin bugün için direnç olarak çalışmış olması biraz sıkıntılı. Yani yukarıda tekrar 19.47'nin üstüne atmadığımız sürece burada yeni düşüşler, yeni düşük seviyeler görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla bugün içerisinde aşağıda 18.96, 18.92 destek bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda ise 19.47, 19.38 direnç bölgemizi takip ediyor olacağız. Bu bölgelerin kırılımı bize yönümüzü tayin edecektir. Burada aynı zamanda size şunu da göstermek istiyorum. Bakın haftalık grafiklere geçip burada hatırlarsanız geçmişte 2016'da oluşan bir tepeyi esas almıştık. Ve bu tepenin direnç bölgesini 21.14-20.32 olarak belirlemiştik ve bu bölge kırıldı. Şu anda destek olarak takip edeceğimiz gene 2016'da şu tepe oluşurken destek olan bölge 19.65-19.22 bölgesi. Bu 19.22'nin altında bu hafta kapanış görecek miyiz? Yani haftalık kapanış burada çok önemli olacak. Eğer haftalık kapanışı 19.22'nin üstünde gerçekleştirecek olursa gümüş henüz bu desteği kıramadık deriz ve bir destek olarak çalışacak mı önümüzdeki haftalarda takip ederiz. Ancak 19.22'nin altında kapanışlar gelecek olursa aşağıda 17.31, 16.67'ye kadar da satışlar derinleşebilir. Şurada bakın %50 Fibonacci seviyesi var 18.71'den geçen. Bu da aynı zamanda şu yükselişin %50'sini geri aldı anlamına da geliyor şu an için. Dolayısıyla bu düşüş eğer bir düzeltme ise bu bölgeden artık yavaş yavaş dönüşleri görebiliriz. Ancak aşağıda 17.31, 16.67'ye kadar olan satışlarda gene düzeltme çerçevesi içinde kalacaktır. 16.67'nin kırılımı gümüşte esas satışların başladığı, piyasanın satışa döndüğünü bize gösterecek olan orta uzun vadeli bir analizdir. Bunu hatırlatmak istedim. Ancak şu an için 15 dakikalık grafiklerden gün içinde aşağıda 18.96, 18.92 bölgesi çok önemli olacak bugün için. Şimdi buradan hızlıca bir altına da bakalım istiyorum. Ons altında da 1786-1784 destek bölgemiz vardı. Dün bu bölgenin kırılımını takip ettik. Bugün için de aşağıda şu yatay bir bant oluştu bakın. Bu bandın kırılımını aslında takip edeceğiz. Onun da hemen seviyelerini şöyle belirleyelim. Yukarıda direnç bölgemiz 1775-1773 aralığından geçiyor. Aşağıda destek olarak takip edeceğimiz bölge ise 1765-1763 aralığı. 1763 kırılacak olursa bir miktar daha satışların derinleşebileceğini söylüyor olacağız. Ons altın için. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da gene şurada bir filamamız vardı. Bu filamanın direkt yüksekliği kadar yükseliş gelebilir demiştik 100 seviyesine kadar. Bunun da yukarıda 88.20'nin kırılmasıyla bekleriz demiştik. Ve şu anda da bu süreci takip ediyoruz. Burada tabii şu 2019 Temmuz'undan gelen bir direnç bölgemiz var 93.35. Bunun da üstünde 97.32, 94.87 bölgeleri var. Bu dirençleri takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. Aşağıda da 85-81'in altına ancak düşüşler geldiği zaman altın ve gümüşte yükselişleri bekleriz. Aksi takdirde gümüşün daha çok değer kaybettiği bir süreci takip ederek 100 seviyesine kadar hareketleri takip ediyor olacağız. Ancak şu an için yukarıda 93.35 geçiliyor mu? Bu hafta için bu önemli olacaktır. Şimdi gramlara geçmeden bir dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında çok güçlü alımlar gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız dün 17.04 direncinden bahsetmiştik. İlk müdahale buradan geldi, yalnız çok zayıf müdahaleler geliyor artık.
Dolayısıyla gittikçe dolar Türk lirasında güçlü alımları takip edeceğimizi düşünüyorum. Yukarıda da 17.30 şu an için önemli direnç bölgemiz. Daha önce bunun üstüne, bu bölgenin üstüne atmıştık. Fakat burada hatırlarsanız BDDK kararı ile birlikte çok sert satışlar yaşadık. Fakat bu da düşürdükleri yerde artık tutamıyorlar. Oldukça güçsüz durumda aslında Merkez Bankası'nın eli. Dolayısıyla burada yukarıda 17.30 geçildikten sonra da takip edeceğimiz 17.67, 17.62 direnç bölgemiz mevcut. Tabi dolar Türk lirasındaki bu güçlü alımlar gramlara da pozitif yansıyacaktır. Onslarda da olası dönüş sinyalleri gramların çok daha sert, çok daha güçlü alımlarını başlatacaktır. Ancak tabi onsları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Daha henüz düşüşler bitti diyemediğimiz bir süreç. Tabi gram yatırımcısını gene dolar Türk lirası memnun etmeye başlayacak gibi gözüküyor. Bu şekilde kontrolü kaybettikleri takdirde dolar Türk lirasında gramlarda da çok sert hareketleri görmeye başlarız. Gram gümüş için bugün takip edeceğimiz direnç bölgemiz 10.89-10.76 aralığından geçiyor. Bu bölgenin üstüne atacak olursak da bir üstte 11.36-11.24 direncimiz mevcut. Aşağıda takip edeceğimiz önemli destek bölgemizde 10.17-9.98'den geçiyor. Tabi bu destek direnç seviyelerimizden çok aslında onslardaki ve dolar Türk lirasındaki hareketi yakından takip ediyor olacağız. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da hatırlarsanız 969-956 bölgesi destek bölgemiz demiştik. Gram altın bu bölgeyi destek olarak çalıştırdığını şu an için görüyoruz. Gene yukarıda dün de bahsettiğimiz 998-981 direnç bölgemiz var. 989'un üstüne atması tekrar şu yatay banda geri dönüyor muyuz sorusunu bize sordurur. Ayrıca hatırlarsanız gene şu yatay bandın zaten düşüş hedefi vardı aşağıda 953'ten geçen satışlar da bu bölgeye kadar geldi ve şu an bu alandan destek bulduğumuzu görüyoruz. Aşağıda 956 kırılmadığı sürece yukarıda 989'un kırılımını takip edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle dolar Türk lirasındaki yükselişlerden ötürü. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.